Serin bir sonbahar akşamı Ege Denizi'nin kıyısında sessiz ve sakin bir kasaba olan Adatepe'de genç arkeolog Ayşe yıllardır süren bir efsanenin izini sürüyordu. Kasabanın yaşlıları gece yarısı denizden gelen tuhaf ışıklar ve sahilde beliren gölgeler hakkında hikayeler anlatırdı. Ayşe bu söylentilerin peşine düşerek kasabaya gelmişti. Kasabanın tarihine dair çok az bilgi vardı. Ancak Ayşe eski yazıtları ve haritaları inceleyerek burada kayıp bir medeniyetin izlerinin olabileceğini düşünüyordu. Bir gece sahilde yürüyüş yaparken aniden denizden gelen bir ışık hüzmesi dikkatini çekti. Işık denizin derinliklerinden yükselip sahildeki bir mağaranın girişine doğru ilerliyordu. Ayşe cesaretini toplayıp mağaraya doğru yürümeye başladı. Mağaranın içi soğuk ve nemliydi. Fenerini yakalayarak içeri adım attı ve taş duvarlara oyulmuş eski semboller ve yazıtlarla karşılaştı. Ayşe bunların eski bir dilde yazılmış olduğunu fark etti ve not defterine hızlıca çizmeye başladı. İçerilere doğru ilerledikçe Ayşe'nin kalbi hızla çarpıyordu. Mağaranın derinliklerinde antik bir sunağa benzeyen bir yapı buldu. Sunakta parlayan bir kristal vardı. Ayşe kristale dokunduğunda mağara duvarları sarsıldı ve bir kapı açıldı. Kapının ardında daha önce hiç görmediği bir manzara vardı. Taş binalarla dolu eski bir şehir. Ayşe heyecanla keşfe çıktı. Şehir tamamen terk edilmiş görünüyordu. Her yerde zamanın yıprattığı heykeller ve yapı kalıntıları vardı. Aniden bir gölge hareket etti. Ayşe korkuyla etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Ancak bir fısıltı duydu. Beni takip et. Fısıltının kaynağını bulmaya kararlı Ayşe gölgenin peşine düştü. Onu şehrin merkezindeki büyük bir tapınağa kadar takip etti. Tapınağın içinde eski bir tahtta oturan bir figür gördü. Figür uzun zamandır oradaymış gibi görünüyordu ama hala canlıydı. Ben bu medeniyetin son bekçisiyim dedi figür. Zamanında büyük bir felaketten korunmak için şehri gizledik ama şimdi senin gibi biri geldiğinde sırrımızı paylaşmanın zamanı geldi. Ayşe figürün anlattıklarını dinledikçe bu kayıp medeniyetin gizemini çözmenin ve dünyaya tanıtmanın sorumluluğunu omuzlarında hissetti. Ancak figür onu uyardı. Bu bilgi hem büyük bir nimet hem de lanet olabilir. Dikkatli ol. Ayşe kasabaya geri döndüğünde elinde notları ve kalbinde taşıdığı sırla birlikte yeni bir hayatın eşiğinde olduğunu biliyordu. Kayıp bir medeniyetin sırrını çözmek hayatının en büyük macerası olacaktı. Ancak bu maceranın tehlikelerle dolu olduğunu da fark etmişti. Ayşe kasabaya geri döndüğünde aklında hala mağaradaki şehir ve bekçinin sözleri vardı. Kimseye tam olarak ne bulduğunu anlatmadı. Çünkü bu bilginin yanlış ellerde ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordu. Bir süre notlarını düzenledi.
eski yazıtları çözmeye çalıştı ve kasabanın halk kütüphanesinde araştırmalar yaptı. Bir akşam otel odasında çalışırken kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında tanımadığı birini gördü. Adam kendisini Murat olarak tanıttı ve Ayşe'ye kayıp medeniyetin izini sürdüğünü söyledi. Ayşe Murat'ın nasıl bu kadar bilgi sahibi olduğunu merak ederek dikkatle dinliyordu. Murat, dedesinin de bir arkeolog olduğunu ve yıllar önce aynı medeniyeti araştırırken kaybolduğunu anlattı. Dedesinin bıraktığı notlarda Ayşe'nin bulduğu şehirden bahsediliyordu. Murat dedesinin izini sürerken Ayşe'nin araştırmalarını fark etmiş ve onunla işbirliği yapmak istemişti. Ayşe, Murat'a tam olarak güvenmese de onunla birlikte çalışmanın yararlı olabileceğini düşündü. İkisi birlikte tekrar mağaraya giderek şehirde daha fazla keşif yapmaya karar verdiler. Bu sefer yanlarında daha fazla ekipman ve yiyecek getirdiler. Mağaraya vardıklarında Ayşe ve Murat şehrin merkezine doğru ilerledi. Tapınağa girdiklerinde bekçi hala oradaydı ve onları bekliyordu. Bekçi sanki Murat'ı görünce şaşırdı ve sen Okan'ın torunusun dedi. Murat dedesinin adını duyunca şok oldu ve bekçiden daha fazla bilgi istedi. Bekçi, Okan'ın şehri koruyan bir grubun üyesi olduğunu ve büyük felaket öncesinde şehri korumak için hayatını feda ettiğini anlattı. Okan'ın torunu olarak Murat'ın bu sırları öğrenmeye hakkı olduğunu söyledi. Bekçi, Ayşe ve Murat'a şehrin derinliklerinde saklı olan bir harita gösterdi. Bu harita kayıp medeniyetin diğer yerleşim yerlerini ve gizli hazinelerini gösteriyordu. Ayşe ve Murat haritayı inceledikçe bu keşfin ne kadar büyük olduğunu fark ettiler. Ancak bekçi onları tekrar uyardı. Bu bilgi hem büyük bir nimet hem de lanet olabilir. Dikkatli olmalısınız. Ayşe ile Murat şehri keşfetmeye devam ederken her adımda daha fazla gizemle karşılaştılar. Eski yazıtlar kayıp medeniyetin bilgeliğini ve teknolojisini ortaya koyuyordu. Ancak bu bilgilerin kötü amaçlarla kullanılmaması için dikkatli olmaları gerekiyordu. Kasabaya geri döndüklerinde Ayşe ile Murat şehrin sırlarını korumak için bir plan yapmaya başladılar. Haritayı ve notları güvenli bir yerde saklayarak bu bilgiyi doğru zamanda ve doğru şekilde paylaşmanın yollarını aramaya başladılar. Gelecek artık Ayşe ve Murat'ın ellerindeydi. Bu kayıp medeniyetin sırlarını koruyarak insanlığın geleceğine ışık tutulacaktı. Ayşe, üniversitedeki profesörüne danışmaya karar verdi. Profesör Kaya, Ayşe'nin bulgularını dikkatle dinledi ve haritanın önemini hemen anladı. Bu bugüne kadar karşılaştığımız en önemli keşiflerden biri olabilir dedi. Ancak bunu açıklarken çok dikkatli olmalıyız. Yanlış ellere geçerse büyük felaketlere yol açabilir. Profesör Kaya, Ayşe ile Murat'a güvenilir bir ekip oluşturmayı ve şehrin sırlarını araştırırken güvenliği ön planda tutmayı önerdi. Böylece Ayşe üniversiteden güvendiği birkaç meslektaşını ve arkeoloji öğrencilerini kasabaya davet etti. Murat da dedesinin eski dostlarından bazılarına ulaşarak onlardan yardım istedi. Ekip kasabada bir merkez kurarak çalışmalara başladı. Haritanın gösterdiği yerleşim yerlerini ve gizli hazineleri
büyük bir odanın kapısı açıldı. Bu oda, kayıp medeniyetin en önemli sırlarını saklayan bir arşiv odasıydı. Duvarlarda o dönemin insanların hayatlarını ve bilimsel bilgilerini anlatan detaylı yazıtlar ve resimler vardı. Ayşe duvarlardaki yazıtları inceleyerek medeniyetin sonunu getiren felaketi anlamaya çalıştı. Yazıtlar sayesinde büyük bir doğal felaketin şehri yok etti ve hayatta kalanların sırlarını korumak için şehri gizlediklerini öğrendi. Ayşe ile Murat bu sırları açığa çıkarırken dünyayı benzer bir felaketten korumanın yollarını bulmalıydılar. Arşiv odasında medeniyetin bilim ve teknolojide ne kadar ileri olduğunu gösteren belgeler buldular. Enerji kaynakları, tarım yöntemleri, tıp bilgileri, daha pek çok bilgi edindiler. Bu bilgilerin hepsi insanlığın ilerlemesi için büyük bir potansiyele sahipti. Ancak Ayşe ile Murat bu bilgilerin kötüye kullanılmaması için büyük bir özenle çalışmalıydılar. Ekip bu bilgileri yavaşça ve dikkatli bir şekilde dünyaya tanıtmaya karar verdi. Öncelikle bilim dünyasına bu keşfi anlatan makaleler yayınladılar. Ardından halkı bilgilendirmek için belgeseller ve kitaplar hazırladılar. Her adımda bilgilerini doğru ellerde ve doğru amaçlarla kullanılmasını sağlamaya çalıştılar. Ayşe ile Murat yıllarca süren çalışmalar sonunda kayıp medeniyetin sırlarını koruyarak insanlara büyük bir hizmette bulundular. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Dünya bu bilgileri kullanarak